Kıbrıs'ın nasıl küçük İsrail'e dönüştüğünün, Türk varlığının açıkça nasıl hedef alındığının üstünde durmamız lazım. Bakın bu gazete Netanyahu'ya yakın İsrail Hayom. Temmuz 2025'te İsrail'li üst düzey isimlere akıl veren Şeygel'in yazısını yayınladı. Başlıkta Kuzey Kıbrıs aynı zamanda bir İsrail sorunudur diyorlar. Spot'ta yazdıkları da şöyle: İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile adının kuzeyini kurtarmak için acil durum operasyonu hazırlamalı. Peki kuzeyde kim var? Türkler ve Türk askeri varlığı. Bunu da apaçık bir şekilde dillendiriyorlar zaten. Biraz aşağıya indiğimizde adanın Türk ordusunun ileri üssü olduğu, SİHA'ların konuşlandırıldığı, buradan Türkiye'nin İsrail'i dinlediğini ve gizli silahlarıyla tehlike oluşturduğu söyleniyor. Tam bu noktada Rum kesimine geçmemiz lazım. Resmi verileri ve haberleri dikkat çekmek istediğimiz noktayı delillendiriyor. Politis'in başlığı tüm söylenecekleri özetler nitelikte. Kıbrıs'ı inşa ediyoruz ama Kıbrıslılar için değil diyorlar. Cyprus Mail'de Pafos'ta 1291, Limassol'da 1154, Larnaka'da 1406 İsrailli alım kaydı bulunduğu kayıtlara dayandırılarak aktarılmış. Öyle ki Phil News'e göre İsrailliler emlak piyasasını alt üst etmiş. İsraillilerden günde 20-30 talep geliyormuş ve bunlar diğer gayrimenkul alıcıların aksine fiyatı 200-300 bin euroyu bulan büyük dairelermiş. İsrail'in konaklama sektöründeki en büyük kuruluşu Fattel Otel Grubun Pafos, Larnaka, Protaras ve Limassol'da 9'dan fazla oteli bulunuyor. Rum medyasına göre Kıbrıs'taki gayrimenkullere yatırım yapan öne çıkan 3 İsrailli iş adamı bulunuyor. Yakir Gabay, Gilad Shabtai ve Teddy Sagi'nin Kıbrıs'ta milyar ölçekli projeleri mevcut. Bu da bir başka haber. İsraillilerin özel yatlarla Kıbrıs'ta sığınak aradığı, marinalardaki hareketlilik sonrası yetkililerin teyakkuza geçtiği yazıyor. 2024'te Güney Kıbrıs Rum yönetimine gelen her 100 turistten yaklaşık 11'ini İsrailliler oluşturmuş. İsraillilerin tüm turistler arasındaki oranı %10,5'e yükselmiş. Rum kesiminde yaşayan Yahudi İsrailli aile sayısı Şavad'ın baş hamamı Ariye Raskin'e göre 3500, yaklaşık 15.000 kişiye tekabül ediyor. Rum muhalefet liderlerinden Stefanu, İsraillilerin mülk alımına fiili işgal diyor. Bu sözleri İsrail medyasında Yahudiler Kıbrıs'ı satın alıyor başlığıyla gündem dahi oldu. Limassol'da 50 milyon euroluk yeni Yahudi okulu için inşaat hazırlıkları başlatılmış. Bir haham, Kıbrıs'ı Yahudilerin yaşaması için daha da cazip bir yer haline getirecek diyerek bu projenin kendileri için ne anlama geldiğini itiraf ediyor. Türk varlığının hedef alınmasına geri dönelim. Ekrandaki görüntü Güney Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail'den Barak MX hava savunma sistemini teslim aldığı anlardan. Teslimat görüntüsünün yayınlandığı tarihlerde bir İsrail askeri nakliye uçağının Larnaka Havalimanı'na indiğine dair kayıt bulunuyor. Menzili 150, radar menzili ise 500 kilometreye ulaşan Barak MX'in Rumların ve İsrail'in ortak düşman kabul ettiği Türklere karşı kullanılacağı aşikar. Rum yönetimi Larnaka ve Baf havaalanlarının güvenliğini de İsrail istihbaratına teslim etmiş durumda. Rum yönetiminin bu konudaki sessizlik karşısında yaşanan endişe bu başlıkta yazan şey. Rum kesiminde egemenliğin İsrail'e devredildiği sık kullanılan ifadelerden biri olmuş durumda. Son 3 yılda İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında 3 büyük askeri tatbikat yapıldı. Agapinor ve Blue Sun Jason isimli tatbikatlar Mayıs 2022 ve Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında 2010'da imzalanan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması bulunuyor. Adanın tek hakimi Rum yönetimiymiş gibi sınırların belirlendiği bir anlaşma bu. Bu iki yönetim şu an hiçbir hükmü bulunmayan, Türk sınırlarını yok sayan bir başka anlaşma olan Est-Midi'de 2020'de imzalamıştı. Aralarında gizli bilgilerin karşılıklı korunması anlaşması da mevcut. Gördüğünüz bunun belgesi. 2022'de çekilen bu fotoğrafta da İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimine teçhizat satışı için imzalar atılıyor. Rum kesimi, Gazze'deki katliamın lojistiğini sağlayan bir üs aynı zamanda İsrail için. Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'den İsrail'e cephane taşınıyor. ABD'nin istihbarat uçuşları da buradan yapılıyor. Akrotiri'den kalkan uçaklar Gazze üzerinde yüzlerce istihbarat gözetleme keşif uçuşu yaptı. Sadece 3 Aralık 2023 ile 27 Mart 2025 arasında raporlanan en az 518 uçuş var. Şu an onlara bakıyorsunuz. Uçuşların yoğunlaştığı tarihler, yani 2023 sonbaharı, Gazze'ye en yoğun saldırıların yapıldığı
yaşadığı süre zarfı. Siyonistlerin Kıbrıs hedeflerinin tarihsel geçmişi de var. 1901-1906 yılları arasında yayımlanan Yahudi Ansiklopedisinde Kıbrıs maddesi bulunuyor. Cilt 4'te Yahudilerin Kıbrıs'a yerleşme teşebbüslerinden bahsediliyor. Birçok akademik makalede İngiliz idaresinin başlamasından sonra Yahudi göçmenlerin Kıbrıs'ı geçici yerleşim ya da ara yer olarak düşündükleri dile getiriliyor. Peki kuzeyde durum nasıl? Bu da bir başka videomuzun konusu olsun.